Amerika'ya geleceğim, yeşil kart alacağım, iş kuracağım, para kazanacağım. Amerikan rüyası 2026 itibariyle bitmiştir arkadaşlar. Göçmenlik polisleri aptal değil arkadaşlar. Göçmenlerin nerede takıldığını, nerede iş yaptıklarını, çalıştıklarını biliyorlar. Adamlar buralara işveren gibi kamyonetle gidip insanları tutuklamaya başlamışlar. Eğer ki gönüllü şekilde Amerika'dan sınır dışı, yani kendinizi uçağa bindirip götürürseniz size $3000 bonus verecekmiş. Güzel para kanka. Güzel para. Amerika Birleşik Devletleri'nde 2009 yılından beri asgari ücret güncellenmedi arkadaşlar. 2009 yılından beri saati $7.25. Herkese merhabalar arkadaşlar. Miami, Florida'dan sevgiler saygılar. Nasılsınız? Umarım iyisiniz. Miami'nin Wynwood adında sanatı, karikatürü bol olan bir semtindeyiz. Bugünkü videomuzun çok önemli bir konusu var. Amerikan rüyası 2026 itibariyle bitmiştir arkadaşlar. Amerikan rüyası neydi? Amerika'ya bir şekilde gideceğim. Gerekirse kaçak göçek olsun. İşimi kuracağım. Ev alacağım, araba alacağım. Evimin bahçesinde çoluk çocuk ailecek oynayacağız. Bu hayallerin hiçbirisi artık gerçek değil. Ama bir saniye. Bana saldırmadan önce anlatacaklarımı dinle. Abi Türkiye'de en kötü ev 3 milyon 5 milyon kiralar olmuş 30 bin 40 bin TL. Bak haklısın. Ama bu videoda anlatacaklarımı önce dinle, sonra Amerika'ya gelip gelmeyeceğine, Amerikan hayalini kurup kurmayacağına karar ver. Dostlar, ilk bahsetmek istediğim konu Donald Trump 2025 yılında yeşil kart başvurularını $1 yapmıştı. Evvelden başvurmak ücretsizdi. Adam $1 başvuru ücreti getirdi ki ipini koparan başvurmasın diye. Ve Donald Trump 2026 yılı için Green Card çekilişi başvurularını durdurdu. Buna sebep olarak da yaklaşık bir ay önce 2 adet okulda, Brown ve MIT adlı okullarda, belki duymuşsunuzdur, silahlı saldırı oldu. Ve bu silahlı saldırıyı yapan insanın 2017 yılında Green Card çekilişini kazandığı ve Amerika'ya geldiği tespit edildi. Tabii ki Donald Trump bu ortayı gole çevirmez mi? Çevirir. Dedi ki aha, bir Green Card çekilişi kazanmış adam bizim insanımıza zarar verdi. Kapat kapat kapat. Adam bütün Green Card çekilişlerini kapattı. Belki kurunun yanında yaş da yandı diyebiliriz. Arkadaşlar onun dışında Donald Trump 19 tane ülkenin vatandaşları için Green Card'a vatandaşlık başvurularını tamamen durdurdu. Peki abi bu 19 ülke hangisi diye merak edecek arkadaşlar için? Afganistan, Myanmar, Türkmenistan, Venezuela, Libya, yani böyle çok da tekin olmayan ülkeler. Ama olayın sıkıntısı şu. Sen mesela Venezuela doğumlu bir insansın. Amerika'ya bir şekilde geldin. Kağıdını, küreğini, yeşil kartını aldın ve evlilik yoluyla olsun veya iltica yolu olsun, artık her ne yolla olursa olsun vatandaşlığa başvuracaksın. Sırf o ülkenin vatandaşı olduğun için artık buna başvuramıyorsun. Ve internetten baktığım zaman bu ülke vatandaşları için daha evvelden olan verilen mülakatlar iptal edilmeye başlanmış. Mesela adam yazmış ki ben Afganistan doğumluyum, 10 senedir Amerika'da yaşıyorum. Bir ay önce vatandaşlık mülakatım vardı ve iptal edildi. Bakın adam 10 senedir, 15 senedir belki hiçbir şekilde ülkesiyle herhangi bir iletişime geçmedi. Sırf orada doğumlu olduğu için Donald Trump şu anda o 19 ülkeye bu yaptırımı uyguladı. Peki bu ülkeler arasında Türkiye var mı? Türkiye yok. Türkiye girer mi? Bence girmez. Çünkü politik ilişkiler arasından iki başkanın arası iyi. Size şunu söyleyebilirim. Donald Trump o 19 numarasını yükseltmeye çalışıyor. Bazı Afrika'daki ve Güney Amerika'daki tehlikeli gördüğü ülkeleri buna eklemeye çalışıyor. Ve arkadaşlar bu Müslüman ülke yasağı değil. Çünkü Venezuela Hristiyan bir ülke. Yani bu böyle tehlikeli görünen ülkeler yasağı gibi düşünebilirsiniz. Adam insanların gönüllü olarak sınır dışı edilmesini istiyor. Ve hatta bir bonus programı uyguladı gerçekten. Eğer ki gönüllü şekilde Amerika'dan sınır dışı, yani kendinizi uçağa bindirip götürürseniz size $3000 bonus verecekmiş. Güzel para kanka. Güzel para. Kendi kendine ele vermeyi düşünüyorsan neyden kötü? Arkadaşlar bunları neden anlatıyorsun abi dediğinizi duyar gibiyim. Bunlar son zamanlarda Amerika'ya koyulan göçmen karşıtı yönetmelikler. Yani hani evvelden böyle Amerika'ya gemiden atlayıp girerlerdi. Sonrasında bir şekilde kağıdını alırlardı falan. Böyle göçmenlik bir kolay olarak görülürdü. Sen oraya gitmek iste bir şekilde halledersin olarak görülürdü. Artık öyle değil arkadaşlar. Bu bahsettiğim maddeler bu rüyayı büyük şekilde baltalıyor. Diğer bahsetmek istediğim olay. Arkadaşlar göçmenlik polisleri göçmenleri böyle bildiğiniz
mayın tarlasında hani böyle nerede olduğunu bilirsin ya, o şekilde avlıyorlar. Göçmenlik polisleri aptal değil arkadaşlar. Göçmenlerin nerede takıldığını, nerede iş yaptıklarını, çalıştıklarını biliyorlar. Yani gidin mesela bir restorana, arka tarafta göçmenler çalışıyor. Arka ekibin neredeyse hepsi göçmen oluyor arkadaşlar ve bu göçmenlerin bazı zaman kağıtları olmayabiliyor. Göçmenlik polisleri salak değil, değil mi? Benim bildiğimi onlar da biliyorlar ama o noktalara baskın yapmıyorlardı. Çünkü şu mantık vardı. Eğer ki sen yasa dışı bir göçmensen, kimseye bir zararın yoksa Amerika'da takılabilirsin. Hani bu yazılı bir kural değil ama bu şekilde böyle görülüyordu. Dostlar artık öyle değil. Göçmenlik polisleri göçmenlerin takıldığı yerlere baskın yapıyorlar. Depolara, restoranların arka kısımlarına ve haberlere çıkan bir olay vardı. Göçmenlik polisleri, bu Home Depot denen bir dükkan var. Yani bizdeki Koçtaş gibi düşünebilirsiniz. Eli tutan göçmenler de gidiyor onun otoparkında takılıyor ki iş arıyor. Hani amele pazarı diyeceğim ama yanlış anlaşılmasın. Adamlar buralara işveren gibi kamyonetle gidip insanları tutuklamaya başlamışlar. Hızlandırılmış sınır dışı geldi. Bu ne demek? Daha evvelden seni göçmenlik polisi yakaladığı zaman senin bir hakim görmen ve hakim tarafından sınır dışı kararın onaylanması gerekiyordu. Adamlar artık nöbetçi hakim tutuyorlar ve nöbetçi hakim senin dosyanı hızlandırılmış şekilde görüyor. Eğer ki sen abi benim bir sene sonra 2 sene sonra mülakatım var, kimse beni mülakatım gelmeden, hakim randevum gelmeden sınır dışı edemez diyorsan işte bu. Adam diyor ki ben de hakimim. Gel diyor, senin 2 sene sonra olacak davanı ben şu anda bugün bu gece göreceğim diyor. Zaten onun da amacı belli, hızlandırılmış şekilde sınır dışı ediyorlar. Hani ben sizin davanızı bilmiyorum, genel olarak konuşuyorum. Bazı arkadaşlar bu videomu izleyip şöyle diyebilirler. Abi ben ilticaya başvurdum. İltica onaylandı. Ben rahatım. Hayır değilsin. Donald Trump Haziran 2021 ve Şubat 2025 arası kabul edilen iltica dosyalarının bir daha incelenmesini istedi. Yani senin dosyan var, hakimle veya memurla görüşüyorsun, kabul ediyorsun. Diyorsun ki tamam ben rahatım artık. Kabul edilmiş dosyaları dahi bir daha inceleyecekler. Abi göçmenliği onu bunu boş ver de hani benim kağıdım küreğim var, o konuda sorun yok. Peki maddi açıdan Amerikan rüyası nasıl bitti? Bunu bize anlatır mısın? Dostlar Amerikan rüyasının 3-5 tane demirbaşı vardı. Evin olacak, araban olacak, işin olacak, bir tane de köpeğin olacak, böyle arka bahçede koşacak. Hani filmlerde görmüşüzdür. Dostlar tüm dünyada görülen bir enflasyon var. Hani ülkemizde, Türkiye'de bu enflasyon çok daha fazla. Bakın bunu tartışmıyorum. Ama Amerika Birleşik Devletleri enflasyona alışık bir ülke değil. Son zamanlarda her şeyin fiyatının 2 katına, 3 katına çıkıyor olması bu insanlar için çok telaş verici. Diyorlar ki ya ben eskiden 100 dolara market alışverişi yapıyordum, şu anda 150 dolar oldu diyor. Bakın bizim ülkemizde bu belki 2-3 aylık bir artış. Belki bir senelik artış ama bu adamlar için hiç öyle değil. Sonuçta enflasyonun %3, %5 olduğu bir ülkeden bahsediyoruz. Ortalama başınızı sokabileceğiniz bir ev 500 bin dolar. Ve bu ev Los Angeles'ta değil arkadaşlar, New York'ta değil. Böyle Miami gibi daha yaşanılabilir, daha cebe uygun eyaletlerden bahsediyorum. Eğer ki sen gidip Los Angeles'ta almak istiyorsan 1,5 milyon dolar. Ben bütün Amerika genelinden bahsediyorum. Ortalama 400-500 bin dolar. Bizim ülkemizde şu anda asgari ücret açıklandı. 28.075 lira. Bizim ülkemizde bu asgari ücret her sene %20, %30, %50 her neyse yükseliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde 2009 yılından beri asgari ücret güncellenmedi arkadaşlar. 2009 yılından beri saatlik 7 dolar 25 sent. Bakın ben Amerika'ya ilk geldiğim zaman bundan 8-10 sene önce 8 dolara 9 dolara çalışıyorduk ve hayatta kalabiliyorduk. Şu anda 8 dolara 9 dolara çalışıp hayatta kalmanız mümkün değil. Hani şimdi birisi çıkacak diyecek ki abi kimse asgari ücretle çalışmıyor ki sen atıyorsun. Asgari ücretle çalışan insanlar var. Hani bu Güney Amerika ülkelerinden gelen insanlar var ya, onların ülkelerinde aylık aldıkları maaşlar zaten 100 dolar 200 dolar arkadaşlar. Adamlar burada asgari ücretten düşük alınca kendilerinin fakir olduklarını düşünmüyorlar. Kendilerinden birilerinin faydalandığını düşünmüyorlar. Kendi ülkesine geldiği Güney Amerika veya işte neyse uzak Doğu Asya ülkesine göre zengin, güzel bir maaş aldığını düşünüyor. Arkadaşlar gelelim ev kiralarına, araba fiyatlarına.
market alışveriş fiyatlarına. Ben kendi bildiğim bir örnekten bahsedeceğim. Ben yıllar önce 2018-2019 yıllarında 400 dolara oda tutabiliyordum. Bakın oda kiralıyorum. Şu anda o tür bir odanın kirası 800 dolar, 900 dolar, 1000 dolardan başlıyor. Gelelim iş bulmaya. Sonuçta Amerikan rüyasının diğer bir ayağı da iş. Zaten göçmenlerin kaçak göçek çalışmalarını engellemek için her şeyi yapıyorlar. Göçmenlerin çalıştığı yerlere baskınlar yapılıyor. Ve arkadaşlar şu anda zaten Amerikalılar zor iş buluyor. Amerikalıların zor iş bulduğu bir memlekette göçmenler olarak bizim iş bulmamız 2 kat daha zor. Türkiye'de doktor, mühendis, okumuş etmiş bir şekilde çalışıp evinde, ekmeğinde, işinde olan adamlar burayı cennet sanıp geliyorlar. Ve buraya gelince aylık böyle 3000, 4000 falan kazanıyorlar. O da zaten böyle kira, market alışveriş derken tuzla buz oluyor. Adam böyle oluyor. Lan oğlum Amerika rüyalar ülkesi değil mi? Ben aylık kenara 5000 atacaktım. Ben aylık kenara 10.000 atacaktım. Adam 10.000 atmayı geç. 5.000 atmayı geç. Türkiye'deki kredi kartını kullanıyor. Arkadaşlar Amerika eskisi gibi rüyalar ülkesi değil. O balon patladı. O tren kaçtı. Sorarsanız Türkiye'ye göre hala ucuz mu? Evet ucuz. Size burada yalan söylemeyeceğim. Hayır Amerika battı öldü falan değil. Ama kendi içinde Amerikan rüyası patladı. Eskisi gibi ucuz bir hayat, rahat bir hayat, her yerde iş bolluğu, ev bolluğu yok. Dostlar size olabildiğince gerçekleri anlattım. Videom hakkında neler düşünüyorsunuz? Bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Amerikan rüyası bitti ama siz kendi rüyalarınızı, hayallerinizi takip etmeye devam edin. Ozfly is out.